Sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, bugün Erasmus yaptığım şehri yani Olomouc'u sizlere tanıtacağım. Şu anda yurdumun önündeyim. Yaklaşık bir senemi bu yurtta geçirdim. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Çek Cumhuriyeti'nin en güzel şehirlerinden biri olan Olomouc'u hep beraber göreceğiz. Videoyu da buradan başlatmak istediğim yurdum Wysoka Szkolska Kolej Generala Svobody Dormitory. Çok güzel bir etrafı var. Birazcık etrafı gösterdikten sonra şehir merkezine, oradan katedrali falan filan görülmesi gereken yerlere gideceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Burası benim kaldığım yurt. Yani General Svobody yurdu. Burada genellikle Çek öğrenciler kalıyor. Bu yurdun adı Fischera yurdu. İkinci bir yurt yan yana aynı yapıdalar. Hiçbir farkı yok. Üçüncü bir yurt daha var orada. Gri uzun bir bina görüyorsunuz. O da Bedri Václavka yurdu. Öyle okunuyor zannedersem. Bu üç yurt yan yana böyle aynı, hemen hemen aynı yapıda var. Şu ikisinde Çekler kalıyor genellikle. Ya da işte burada kalan düzenli öğrenciler, düzenli yabancı öğrenciler. Bu yurtta yani General Svobody yurdunda da Erasmus öğrencileri kalıyor genellikle. O yüzden burada ortam çok güzel oluyor. Özellikle B blokta. Öyle yani. Devam edelim. Arkadaşlar burası da Olomouc'ta hemen benim yurdumun yakınlarında bulunan bir park diyeceğim buraya. İsmi Rosarium diye geçiyor. Rosarium. Burada böyle çiçekler var, havuzlar var, böyle yeşillik, park. Güzel yerler yani. Burada çoluklar, çocuklar, böyle insanlar oynuyorlar. Ebeveynler çocuklarını getiriyorlar. Burada böyle yüzme havuzuna çocukları sokuyorlar vesaire. Güzel vakit geçirmek için buraya geliyorlar ama kışın burası arkadaşlar kapalı gibi bir şeydi yani. Kışın burada hiçbir şey yoktu neredeyse. Yaza hazırlık olarak düzenlediler buraları böyle. Açıkçası ne yalan söyleyeyim, ben bir yıldır buradayım, ilk defa geliyorum. Yani görüyorum dışarıdan da içine girmemiştim hiç. Güzel yani, burada vakit geçirmek için gelinebilir. Eğlenceli bir yer. Orada da bir tane kafe var. Restoran tarzında, yani bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Orada vakit geçirmelik. Sosyal bir alan yaratmışlar. Güzel olmuş yani. Devam edelim. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bye. Olomouc nüfusu 110 bin olan Çekya'nın küçük tatlı, küçük Prag diye anılan bir şehri. Biraz batıda bulunuyor. Çek Cumhuriyeti'nde 3 tane bölge var. Silezya, Moravya ve Bohemya bölgesi. Olomouc Moravya bölgesinde bulunuyor. Moravya'nın güzel illerinden bir tanesi. Moravya'nın da başkenti olmak için zamanında Brno ile kapışmışlar. Ama Brno şu an o konumda. Olomouc çok tatlı, güzel, böyle Prag, küçük Prag diye anılan, kendi halinde küçük, şöyle güzel ormanları, parkları bulunan, yeşillik, tarih, böyle çok sevecen, çok böyle tatlı yani, çok böyle Allah seni yerim ya gibi bir şehir yani. Çok güzel. Şimdi bir tane daha parkın içindeyim. O park hakkında bilgiler vereyim. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an az önce de konuştuğum yer yani Petra Bezruče. Evet, Petra Bezruče parkındayım. Bu park gerçekten benim özellikle Kışın burada böyle yapraklar yerde falandı, böyle sapsarıydı her yer. Birazcık hava, birazcık değil, bayağı bir soğuk yani, kulak kesen bir soğuk diye tabir edeyim. Öyle bir soğukta alıyordum montumu, kulaklığımı takıyordum, o parkta böyle yaprakların sesi eşliğinde yürüyordum. Çok güzel oluyordu. Böyle çok güzel naif, böyle dekoratif böyle şeyler falan, böyle küçük tahta koltuklar falan, yani her şey böyle çok minik heykeller, böyle ambiyans aşırı güzel burada. Çok büyük, gösterebildiğim kadar göstereceğim. Şöyle ufaktan bir etrafı görelim, gidelim. Arkadaşlar burada da şöyle bir nehir var. Bu nehirde özellikle insanlar genelde kano yapıyorlar. Çek Cumhuriyeti'nde, Olomouc'ta, özellikle Olomouc'ta Morava Nehri'nde. Bu tam olarak Morava Nehri'nin devamı mı bilmiyorum burası. Sanırım değil. Özellikle Morava Nehri'nde burada da aynı şekilde insanlar kanoyla sürekli seyahat ediyorlar, geziyorlar. Kano sporu burada çok ünlü. Hokey sporu da çok ünlü. Özellikle Çek Cumhuriyeti'nde ve Olomouc'ta çok ünlü kano. Birkaç kişi geçiyordu az önce. Şimdi de geçerlerse göstereceğim. Çok eğlenceli böyle, yani burası böyle acayip huzurlu bir yer yani. Çok güzel bir yer. Çok güzel olduğunu ikna etmeye çalışıyor gibiyim sizi şu an, farkındayım ama gerçekten güzel. Şurada da bir tane anıt gibi bir şey var. Orayı da göstereceğim birazdan. Ama bu özellikle bu
ırmak, nehir, dere artık. Dere değil de nehir muhtemelen burası. Evet, bir tane kana geliyor hemen. Çok güzel oldu görmemiz. Hemen orayı bir çekelim, yakından atmosferi görelim isterim. Bu şekilde insanlar burada mükemmel bir atmosfer eşliğinde geziyorlar, sporunu yapıyorlar. Gerçekten yani burada yaşayan insanlar gerçekten elit yaşıyor diyebilirim. Yani elit dediğim şöyle, elit değil tabii ki de ama yani böyle kanoyla uğraşıyorlar, işte rugby oynuyorlar, işte atletizm sırıkla yüksek atlama, onu eskrim. Hani böyle şeylerle uğraşıyorlar. Ben sokakta bir tane top oynayan görmedim burada. Böyle güzel hiking mesela, böyle sporlarla uğraşıyorlar. Gerçekten hoş, tatlı. Devam edelim. Arkadaşlar arkamda şu an Yugoslav askeri mozolesini görüyorsunuz. Bu bir şapel, yani Hristiyanların böyle küçük ibadet, dua ettikleri bir yer. Şapel o anlama geliyor. Bu Yugoslav askeri mozolesi de 1. Dünya Savaşı'nda Olomouc askeri hastanelerinde ölen 1100'den fazla Yugoslav askerin kalıntılarını içeren bir türbe diyebiliriz aslında. Yani şapel, bir mozole. 1926 yılında anıt olarak böyle inşa edilmiş. Böyle yapay bir höyük şeklinde bir tepe var burada, görüyorsunuz. Onun üstüne koymuşlar. Dediğim gibi 1100'den fazla Yugoslav askerinin kalıntılarını içeriyormuş. Çok önemli bir yer. Bu parkın içinde bulunuyor. Biraz da yukarı gidip yukarıda bakalım. Böyle birazcık Anıtkabir'e benzer bir yapısı var. Hani bir tık şöyle Anıtkabir'e benziyor. Galiba bilmiyorum artık, genel olarak böyle bir şey yapılmasının sebebi var mı? Bu şekilde parkın ortasında diyebiliriz. Parkın ortasında bulunuyor. Aslında burası dediğim gibi bir ibadet yeri. Buraya girip insanlar gelip normalde dua etmeleri falan gerekiyor. Yani öyle bir yer. Anıt olarak onları anmak için yapılmış bir yapı. Parkın içinde gerçekten güzel duruyor mu dersiniz? Gerçekten parkın içinde böyle enteresan duruyor. Parkın da şöyle etrafını anlamak için görelim böyle. Bu şekilde yani. Burada da bu arada duvarlar var. Bu duvarlar hani ne için, burada bir kalem vardı falan bilmiyorum ama çok güzel bir atmosfer katıyor. Özellikle bu yapı, bu parka. Biraz da ilerleyelim, parktan daha göreceğimiz çok yer var. Şu an fark ediyorum ben de çok yer olduğunu. Gidelim. Arkadaşlar şu an Olomouc'un iki meydanından bir tanesindeyiz. Burası Dolni Namesti. Bunun hemen arkasında 3 dakikalık yürüme mesafesinde aynı buraya benzer bir meydan daha var. Oranın da adı Horni Namesti. Şu an Dolni Namesti'de bulunuyoruz. Burada 3 adet heykel var, anıt var. Bir tanesi burada gördüğünüz şöyle bir heykel olarak. Küçük bir havuz falan. Önemli olanlardan bir tanesi bu. Bu nedir arkadaşlar diye soracak olursanız Marian Kolum olarak söyleyebilirim bunu. Yani neden yapılmış? 1713 yılında Olomouc'ta çok şiddetli bir veba salgını baş gösteriyor. Bu veba salgınıyla savaşıyorlar. Adeta bir felaket yaşanmış burada ve veba salgınıyla savaşmışlar. Bu savaşın sonunda da Olomouc halkı galip gelmiş ve orada hayatını kaybedenleri anmak üzere, orada savaşanları, liderlerini, orada kim böyle canla başla savaştıysa, onu lider olarak gördükleri insanları anmak için, unutturmamak için veba salgınını buraya bir anıt yapmışlar. Anıtı anlatayım hemen. Çevresinde 8 tane heykel gözüküyor. Şu an biz 6 tanesini bu pencereden görebiliyoruz. Arkasında 2 tane daha var. Bu heykeller azizlerin, patronların, şefaatçilerin heykelleri. En üstte de arkadaşlar Bakire Meryem'in lekesiz hamileliğini yansıtan bir heykel var. Bu meydan bu şekilde. Etrafı da şöyle görecek olursak böyle bir etrafı var. Güzel yani. Şimdi Horni Namesti'ye doğru ilerleyelim arkadaşlar. Takhle tábořit, Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
Arkadaşlar benim Olomouc'ta en sevdiğim şeylerden bir tanesi de, daha doğrusu Çevik Cumhuriyeti'nin genelinde birazcık böyle ama bu binaların renkleri benim çok hoşuma gidiyor. Böyle meydanlardaki binalar yapısı zaten güzel ve pastel renkli binalar olması çok benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani renkler soluk olduğu için böyle bazıları sevmeyebilir ama bu renklerle donatılan bir meydan görünce ben gerçekten seviniyorum yani. Hoş buluyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ve Olomouc'a da gerçekten çok yakıştığını söyleyebilirim. Şimdi şu binanın olduğu yere doğru, yani Horní náměstí doğru ilerliyoruz. Řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z Bážin, močálem se blíží, Jožin z Bážin, k vesnici se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina. Evet, şu an Horní náměstí'ye geldim arkadaşlar. Horní náměstí biraz daha merkezi demek doğru olabilir. Yani aslında ikisi de aynı ama burada biraz daha insan canlılığı var. Daha fazla hareketlilik var, restoran vesaire. Bu arkamda gördüğünüz yer belediye binası. Belediye binası bu şekilde. Olomouc'un belediye binası. Arkamda birazdan bahsedeceğim. Bu yapı çok önemli bir yapı. UNESCO Dünya Mirası olarak korunan bir yapı. Burada yine çeşitli kafeler, restoranların olduğu bir bölüm var. Hemen şimdi bir özel şey daha göstereceğim. Güzel, beğeneceksiniz. Geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda arkamda görmüş olduğunuz yapı yine çok eskilerden yapılmış. UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen kutsal teslis olarak anılan, yani kutsal üçleme olarak anılan simgeyi en üst tarafında barındıran, çok tarihi, barok mimarının çok güzel bir örneği olan Olomouc'un simgelerinden biri haline gelmiş bir yapı. Aynı zamanda orta yerde, içeride şurada küçük bir kapı görüyorsunuz. Orası da az önce bahsettiğimiz şapeller vardı yani, Hristiyanların ibadet ve dua ettiği küçük yerler. İçerisinde aynı o şekilde de küçük bir şapel var. Bu da dediğim gibi Olomouc'un simgelerinden birisi. Arkadaşlar bana göre Olomouc'un en önemli yapısının önündeyiz. Burası Olomouc'ta bulunan astronomik saat kulesi. Çok eskiye dayanıyor tarihi. Prag'daki kadar bilinmiyor ama yine de 15. yüzyıla dayanan bir tarihi var. Ara sıra bozulup tadilat görüyor. Kimi zaman 10-15 yıl kadar durduğu olmuş. Ama şu an çalışır vaziyette ve gayet iyi durumda. Bunu yapan mimar başka bir yerde aynısını yapmasın diye kör edilmiş arkadaşlar. Bunu yapan mimar kör olmuş. Gerçekten de kör olmuş. Yani rivayete göre tabii. Bu doğru bilgi mi bilmiyoruz. Öyle anlatılmış tarih boyunca. Şurada en üstte bir kral yolu ve kızlar alayı figürü görüyorsunuz. Burada sağ tarafta bir kimyager, sol tarafta da elinde İngiliz anahtarı olan bir işçi. Görüyorsunuz böyle mozaiklerle arka plan komple kaplanmış. Çeşitli yine simgeler var. Burada ayların alegorik simgeleri. Burada yıldızların ve güneşin dünyaya olan konumu, hangi aydayız, hangi dakikadayız, hangi gündeyiz vesaire, bunların hepsini gösteren bir saat bu. Çok yani çok akıl almaz gibi duruyor aslında ama ta o zamanlardan yapılmış yani gerçekten. Şu altın bir horoz. Bu genellikle saat başı ötüyor ama her zaman değil. Mesela öğlen vakitlerinde bu heykeller arkadaşlar dönüyorlar. Şunlar, şu iki abi, parmağım nerede? Şu iki abi şeye vuruyor. Örsle, çekiçle örse vuruyorlar. Örsle onun adı zannedersen. Şurada sağdaki iki arkadaş flüt çalıyorlar. Efendime söyleyeyim. Bu simgeler de öğlen vakitlerinde dönüyor ve burada bazı iş grupları var arkadaşlar. Bu iş grupları nelerdir derseniz, voleybolcu var. Şu an voleybolcu şu kırmızı şortlu ablamız voleybolcu var, madenci var, tezgahtar, fırıncı, oto tamirci gibi meslek gruplarının bulunduğu simgeler dönüyor bu şekilde ve güzel bir gösteri sunuyor aslında. Çok güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum ben. Prag'daki kadar tabi bilinmese de, o kadar belki de güzel olmasa da, o kadar eskide olmasa da dünya üzerinde bulunan birkaç astronomik saatten bir tanesi ve en eskilerinden bir tanesi ve hala çalışıyor olmasıyla da çok özel bir yapı. Burası da Horní náměstí meydanı. Güneş batmak üzere, bu şekilde güzel bir meydanımız var. Burada insanlar şu an koronavirüs durumu geçtiği için burada insanlar da yemeklerini yiyorlar ve şimdi katedralimize doğru devam ediyoruz.
Burada da böyle şehrin küçük bir krokisini, heykelini, şeyin haritasını yapmışlar. Evet arkadaşlar, şu an Olomouc'ta bulunan St. Venceslas Katedrali'nin önündeyim. Bu katedral Katolik katedral, yani Katolik kilisesi. Gotik tarzda inşa edilmiş. Uzun uzun kuleleri var. Arkadaki kulenin boyu yaklaşık 101 metre. 100.65 metre. Şehrin her yerinden bu katedral arkadaşlar görünüyor. Gerçekten şehrin her yerinden görünüyor. Benim hayatımda gördüğüm en güzel katedrallerden bir tanesi diyebilirim. İçi de çok güzel. Umarım açıktır. Şu an açık değil gibi gözüküyor ama İçerisi de açıksa içerisine de bakacağız. Bu da Olomouc'un simgelerinden biri, yani Olomouc'u görmek isterseniz, gezmek isterseniz, bilmek isterseniz görmeniz gereken yerlerden bir tanesi bu katedral. Aynı zamanda içinde böyle opera konserleri, evlilik törenleri vesaire, cenaze törenleri falan düzenleniyor burada ara sıra diyebiliyorum. Böyle şeyler de oluyor, etkinlikler de oluyor. Yani gotik bir katedral yapısından hani bakınca direkt zaten anlaşılıyor. Hani uzun uzun dik dik simgeler, yapılar. Ben beğeniyorum, ben seviyorum. Güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bu arada 1131 yılında inşa edilmiş olması gerekiyor. 13. 14. yüzyılda tekrar inşa edilmiş böyle bir katedral. Hello, Hello, how are you? I'm fine, thanks. Good. I have some questions for you, and you're not from Olomouc, right? I'm not. Okay. What do you think about Olomouc? I think it's a very pretty and historical city. Yes, and would you prefer Olomouc or Prague? It's a difficult question, but I think Prague. Yeah, it's good. It's for me, it's the same. And thank you so much. Have a nice day. Hello. Hello, Where are you from? I'm from Chad. Chad. It's nice. How long have you been here? I've been here about like 5 years. 5 years? Really? Good. So, what do you think about Olomouc? Almost is from my experience, I think it's almost is a very nice and great city. And would you prefer another city like Prague, Brno or something, or Olomouc is the best for you? For me, Olomouc is very different, and for me it's kind of best. Of course Prague is very good, but Olomouc kind of best because it's so cute for students, for young guys or something like that. It's my opinion. What do you think? Prague is great city. It's nice. It's the capital of this country. It's very nice city, but Olomouc has really like a different atmosphere. Yes, it's true. Yeah, And so- and also it's a very like student town, and also same time is like a small town. Everything is close from you. For me, like as my experience, I think if you are studying here, Olomouc is one of the best choice to be here. Yes. Yeah, I think so. I really think so, and it's good to hear that because I was talking about this on my video until here, and you said the same things, and thank you so much. So have a nice day. You too. Welcome. Thank you, bye. Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, kapanış için karşınızdayım. Bugün size bir yıl yaşadığım, Erasmus yaptığım, çok güzel anılar biriktirdiğim, belki de hayatımın en güzel anlarını yaşadığım şehir olan Olomouc'u tanıtmaya çalıştım. Tabi kamerada ne kadar size yansıdı bilemeyeceğim, bunu montajda göreceğim ama umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşlanmışsınızdır bu videodan ve umarım Olomouc'un havasını birazcık da olsa size verebilmişimdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İzleyen varsa eğer, beğenmek, beğenmemek, abone, yorum önemli değil. İzlemiş olmanız yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize bakın, hoşçakalın, bay bay.